Afilli cümlelerle anlatmaya gerek yok onu. Oynadığı karakterlerle ruhumuza dokundu. Bazen Ahmet, bazen Mert, bazen Ali oldu. İyi ki de oldu. Çünkü o çok iyi bir oyuncu. Bugünün konuğu Taner Ölmez. Sevgili Taner, hoş geldin. Hoş buldum Talat abi, Bora Talat abi. Sen nasılsın? Bu arada size abi diyebilir miyim? Kısaca hemen. Her şeyi söyleyebilirsin. Bence kısa da Bora'da da yürüsek çok kolay olur. Senaryosu eline geldiğinde ne hissettin? Mucize Doktor. Evet. Ya Mucize Doktor, Mucize Doktor'un çekiliyor olmasına çok sevindim açıkçası. Yani böyle bir otizmli bir doktorun hikayesinin Türkiye'de olması beni çok mutlu etti. Buna çok sevinmişken e, bir sevincim de işte rol bana geldi. Beni düşünmüşler. Acayip mutlu oldum. Görüşmeye gittiğimde dedim ki zaten onlara, dedim ki Allah'ın emri peygamberin kabriyle ben bu çocuğu sizden istiyorum. Dedim bana vermezseniz eğer lütfen dedim kimi dedim seçerseniz seçin hangi oyuncu olursa olsun dedim ki yönetmen ve senariste çalışmasın. Dedim ki lütfen o çocuklarla çalışsın, onların aileleriyle çalışsın, onların komşularıyla çalışsın. Dedim ki şoförüyle çalışsın ya. Ben dedim ne olur dedim ya YTT mahalleden bir çocukla çalışsın. Ama dedim yani o şeyle çalışmasın. Bu süreç böyle çok kısa sürdü açıkçası. Sen kimle çalıştın peki? Ne gibi? Sen Ben dedin bir ya, sürü insanla çalıştım. mesela biraz bize anlatsan. Abi çok insanla çalıştım. Yazın benim bütün motivasyonum buydu. İşe başlamadan çok oyuncuya çalışmaya başladım zaten. Otizmi bilen kim varsa onu araştırıyordum öncelikle. Akşamları eve geldiğimde. Bu konu kim? Kim biliyor işte? Oytun mu? Bilmem ne mi? O mu? Bu mu? Yapımı arayıp şu var. Şununla bir görüşsenize diyordum. Şu var. Şununla bir görüşsenize. İşte onlar, o insanlar, benim söylediğim insanlar ofise geliyordu. Değişik ofis muhabbetleri dönüyordu. Ondan sonra ben gidip kafede buluşuyordum. Bir yerlerde buluşuyordum. Sonra o çocuklarla buluşmaya başladım. Otizmli çocuklarla buluştum. Sonra e, evlerine gittim. Bazı çocukların şansım vardı. Evlerine gittim. O kadar aynı zamanda işte bunun çalışmasını yani o çocuklarla birlikte e, vakit geçirmenin yanında aynı zamanda bir de bir oyuncu koçuna ihtiyacım oldu. Ve birisine e, yapmak istediğim şeyleri birilerine göstermem gerekiyordu. Yani birilerinden bir yorum almam gerekiyordu. Tek başıma çünkü şey olurdum. Çok fazla e, karışırdım yani. Çok fazla karıştırdım her şeyi. O yüzden dedim ki ben bir araştırayım, biraz öğreneyim. Ne yapabiliyor, ne olabiliyor? Çocukları göreyim, bir zaman geçireyim onlarla. Aynı zamanda onların aileleriyle buluşayım. Ve sonunda da, bununla birlikte de aynı zamanda da bir yerden sonra ben yaratımımı, çalıştığımı birisine göstereyim. O da bana desin ki, aa bak bu böyle görünüyor, bu böyle görünüyor. Şuradan gidebiliriz, şöyle gidebiliriz. Sonra işte dediğim gibi bir oyuncu koçuyla bu şekilde başladım. Aynı zamanda işte hem oyuncu koçu hem otizmli bireyler, çocuklar hem vakıflar. Öyle yazın sürekli bir yerden bir yere gidip geldim. Ee, Ve bu sürecin sonunda da artık en son günlerimi hatırlıyorum. Oyuncu koçu bana bir daha gelmene gerek yok dedi. Dedim ki nasıl yani oldu mu dedim. Bundan sonra yapabileceğimiz bir şey yok dedi. Tamam dedi. Dedim ki ama dedim tam olarak emin değilim şeyden. Tamam dedi sakin ol. Sen dedi git. Biraz dedi rolü falan da düşünme. Biraz git dedi kafanı boşalt dedi. Daha bana da gelmene gerek yok dedi. Gelme dedi bana. Peki dedim. Yönetmeni aradım. Dedim ki beni dedim istemiyor artık. Dedim gerek olmadığını düşün. Ben konuşurum onunla dedim. Tamam Taner dedi. Sonra konuştuktan sonra dedi. Hani gitmene gerek yok. Okey tamam dedi. Ama tabii da kafamda deli sorular vardı abi. Ama sonradan o sorular oynayınca açıldı biraz. Bazen kapandı, bazen açıldı. Yani deli bir süreç. Anlatamam. Böyle kısa bir şey değil o. Mucize 1209 sette en çok kiminle zaman geçiriyor? Ya emin ol sette ben en çok kiminle zaman geçiyorum? Ben yönetmenle zaman geçiriyorum. Teknik ekiple zaman geçiriyorum herhalde. Şahane. Çünkü oyuncu arkadaşlarım bir şekilde geliyor, gidiyor, işini yapan gidiyor, geliyor. Ben orada olduğum için hep
En Evet. çok yönetmenle, teknik ekiple görüşüyorum ya. Taner Ölmez fan en sevdiğim Nazlı ve Ali Vefa sahnesini sormak istemiş. Dans sahnesi. Aa, güzel. Dans ediyorlardı. Evet. O sahne çok hoştu. Güzeldi gerçekten ya. Evet, evet, güzel sahne. Aslı sormuş. Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa hariç en çok hangi karakteri seviyor? Ya, oyuncu özelinden sormuyor. Karakter özelinden soruyor. Hı hı. Hmm, En çok hangi karakteri seviyorum? Ya hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden. Ama Güneş sanki. Güneş böyle çok tatlı bir. Evet, hem sempatik, yani derinliği var. Güneş ikinci sezonda bambaşka bir şey çıkabilir. Bambaşka. Çünkü o da bir tiyatrocu ya bir taraftan. O yüzden herhalde ona biraz şey oldum. Güzel. Güzel de tüyo geldi. Şimdi hayranlar heyecanlanmıştır. Peki Tolga Tunalı demiş ki Mucize Doktor'un Güney Kore veya Amerika versiyonlarını izlediysen Bizim. Mucize Doktor'u bunlara göre nasıl değerlendiriyorsun? Yani 3 Ali Vefa'yı diyelim biz. Kendi lisanımızda. 3 Ali Vefa'yı nasıl değerlendirdin? Ben açıkçası üçünü de coğrafyasına göre değerlendiriyorum. Üç hikayenin de kendi coğrafyası, yani daha doğrusu tek hikayenin üç farklı coğrafyada yorumlanmış hali var. Üçünün de kendine ait coğrafi seçimleri var açıkçası. Yani Kore'deki oyunculuk üslubu, yani onlara has, onların tarzı bir şey. Şimdi ben onu burada yapmaya çalışsam derler ki bu nedir derler yani. E, Amerikalı çocuğun, benim rolümü oynayan çocuğun çok güzel bir buluşu var. E, Onu seveni çok net anlarım. Yani Amerikalı çok daha iyi Koreli'ye göre diyeni çok net anlarım. Ama ben açıkçası Koreli'yi seveni de anlarım. Çünkü niye biliyor musun? Ben Koreli'nin risk aldığını düşünüyorum abi. Şeye göre, Amerikalı'ya göre. Koreli daha çok risk almış. Yani Amerikalı güvenli bir alan, liman bulmuş kendine. Oradan oynuyor ama o asla hafife aldığımdan değil. Onu yapmak çok zor bir şey. Yani orada onu tutmak çok zor bir şey. Çocukta ciddi bir emek ve kabiliyet var. Koreli'nin dediğim gibi coğrafyası ve seçimleri, riskini çok daha fazlasıyla beğeniyorum. Bizimki ben yaratım aşamasının sonunda izledim açıkçası. Ee, Medcezir de bir uyarlama bir işti. Onda hiç izlememiştim. Bunda ben artık yolu almıştım bu arada. Bir hafta sonrasında sete çıkabilecek durumdaydık. Hatta öyle bir arifedeydik herhalde. Öyle bir durumda izledim. Budur yani yorum. Araya korsan soru atmak istiyorum bir tane. Mesela daha erken izleseydin etkiliyor mu böyle şeyler oyuncuyu? Kişiye göre değişir. Ben etkilenebilirim diye düşündüm açıkçası. Şekillendirirken değil mi? Bir şeyler kalabilir oradaki karakterlerden Evet, herhalde. evet. Yani bulduğu böyle şey varsa, eğer böyle çok güzel bir şey varsa, hani öykünmek dersin sen ona. Ben çalmak derim. Güzel olanı çaldım diyebilirim. Öykündüm diyebilirim ama yani etkilenirim diye düşündüm. İzleme Taner dedim ya. İzlemesen daha iyi. Hiç de tıklamadım, hiç açmadım yani açıkçası. Yok yok, her şey güzel gitmiş. Şimdi sana bir sürprizimiz var. Aslında sana sürpriz olduğu kadar karşıdakine de sürpriz. Biz her bölümde bir izleyicimizi alıyoruz. Bize daha önce sorusunu gönderenlerden birini bu yayına bağlıyoruz. Beni aradan çıkartıyor. Sorusunu direkt sana soruyor. Taner'e sorusunu soracak olan hanımefendiyi yayına alabiliriz. Sanırım Gökhan'ın içi geçti orada. O kadar mı kötüydü program? Gerçekten gelmiyor. Merhaba. Merhaba. Bakalım. Nasılsın? Aslı Nur. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim Aslı. Teşekkürler. Hoş geldin programa. Merhaba. Ben seni çok seviyorum. Teşekkürler. Ben Aslı Nur, o kadar tatlısın ki bir değil iki soru sor ama çabuk sor. Taner'le baş başa Tamam. bırakıyorum. Hadi. Ee, Öncelikle ilk sorum herhangi bir romanın sinemaya uyarlanma halinde hangi roman karakterini canlandırmak isterdin? Çok iyi soru. Evet, çok güzel soru. Ya Suç ve Ceza çekiliyor olsa ben de orada Raskolnikov olsam aslında iyi de olur. Benim sanki çünkü hayal ettiğim iki kere okudum. İkisinde de uçuk çıkarttım o romanı ve hani hayal ettiğim Raskolnikov biraz bana benziyor biliyor musun? Öyle mi? Evet. Çok iyi.
Gerçekten çok heyecanlıyım şu anda. Ya ben de heyecanlandım ya bir an. Ne oldu ya? Garip bir şey oldu. Evet. Evet, ikinci sorumda ben de senaryo yazma denemeleri yapıyorum. Genç senaryo yazarlarına bir oyuncu gözünden tavsiyeleri neler? Oo, Harika. Abi görüyor musun? Bizim müthiş, müthiş. evet. Müthiş ya. Aslında önümüzdeki bölümden itibaren bu programı sen sunmak istersen ben hemen koltuğu veririm sana. Ya bir kutu Estağfurullah. verelim lütfen. Lütfen. Kesinlikle. Dursun. Ee, Ya ben o kadar şey oldum ki, mutlu oldum ki bu soru. Bir daha soruyu sorar mısın bana? Genç senaryo yazarlarına bir oyuncu gözünden tavsiyeleri neler? Çok iyi ya. Arkadaşlar uçun kaçın. Anladın mı? Ne istiyorsanız onu yazın. Saçmalayın. Yani ne olur ne olur çıkın işin içinden. Böyle uçun ya. Uçun uçun uçun. Uçabildiğiniz kadar uçun. Sınırlarınızı zorlayın. Lütfen uçun kaçın. Anladın mı? Lütfen. Çok teşekkürler. Biz eğer böyle şeylerle gelirseniz biz size elimizden geldiğince yanınızda olmaya çalışırız. Hı hı. Biz de çok fazla bundan böyle mutlu olur, şey kalır. Gerçekten oyuna dahil edersiniz bizi böyle şeylerle gelirseniz. Tamam mı? Tamam, çok teşekkürler. Ben Aslında teşekkür ederim. kaç yaşındasın? Ben 15 yaşındayım. Müthiş ya. Çok teşekkür ederim katıldığın Ben için. teşekkür ederim. Renk kat. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. İyi akşamlar. Şimdi sen anlatırken Pınar'la yaptığımız röportaja gidiyorum. Orada da çok kulağını çınlatmıştık. Ben bir yerde hatta söylerken kendimi de o kadar sevdim ki Instagram'a kestim koydum. Diyorum ki ya Ali Vefa'da çok güzel aşık oldu diyorum. Sonra tekrarını izledim programın YouTube'dan. Hem benim hem de Pınar'ın gözlerinin içi parlıyor. Şimdi sana söyledim, senin de gözlerinin içi parladı. Ya bir yandan da gerçekten hiç beklemediğimiz şekilde ilgisi yokken müthiş bir aşk hikayesi çıktı ortaya ya. Çok güzel oldu. Öyle. Çünkü yani çok istiyordum çocuğun aşık olması, çocuğun bir şeyler yaşaması. Çok istiyorduk bunu hani hep beraber. Sadece ben şeyden çok korkuyordum abi açıkçası. Yani hemen bir aşk isterler ya. Yani hemen bir şey isteniyor ya böyle bir durum var açıkçası. Bir dizide mutlaka herhalde aşk oluyor. Bir kız bir erkek bir şeyler oluyor değil mi? Sesli Evet. düşünüyorum seninle. Oluyor olmaz mı? Oluyor tabii. Fauda'da bile oluyor. Bu dizide de olacağını biliyordum. Olmasını da istiyordum açıkçası. Ali'nin aşık olup Ali'nin bir ilişki kurmasını istiyordum. Ama erken olmasından çok korktum. Anlıyorum ki tadında olmuş. Senden bunu şey yapıyorum, hissediyorum. Taner, yazan Pınar, Hı hı. oynayan sen, izleyen ben. Hı hı. Üçümüz de Ali Vefa'nın aşkından konuşurken Hı o hı. çok güzel aşık oldu derken gözlerimizin içi parlıyorsa Hı hı. bence olmuştur bu iş. Süper, süper. Yani Yani dediğim gibi ben olmasını çok istedim ama sadece doğru zamanda olmasını çok istedim. bir yandan da şunun endişesi mi vardı acaba? Böyle reyting kaygısıyla bu çocuk Evet. değil mi? Çocuğu benim elimden almayın diyordum yani. Ne olur bu çocuğu benim. Hemen sizin istediğiniz şeyler olmasın. Benim istediğim şey olsun. Ufak ufak, yavaş yavaş açayım. Yavaş yavaş. Hani böyle olmaz ki. Abi bir şey söyleyeyim mi sana? Bak bir tane örnek vereceğim sana. Gerçekten iş bitmeden önce yani işe ara vermeden bitmek değil de ara vermeden önce hastaneye bir anne, baba bir de bir akrabaları vardı. 3 kişi bir de 2 tane de çocuk vardı. Biri otizmliydi. Ama çocuk iyi durumdaydı. Ve çok da iyi olacak şey vardı, pırıltısı vardı çocukta. Biraz zaman geçirdikten sonra annesine babasına döndüm dedim ki çok iyi olacak bu çocuk. Nasıl yani dedi. Dedim ki dedim çok iyi olacak. Yani emin olun dedim. Siz dedim hani dedim otizm dedim bir iğnenin deliğidir dedim. Siz dedim o iğnenin deliğini açmışsınız. Sizin dedim serçe parmağınız geçmiş şu anda. Bakın dedim bırakırsanız o serçe parmak bir anda iğne deliğine döner. Ama dedim çok şanslısınız. O serçe parmağı da açıp genişletebilirsiniz. Yani dedim şu an buradasınız siz. Siz dedim çok şanslısınız. Dedim o da çok şanslı. Çok şanslı sizinle birlikte olduğu için yani. Ama dedim yavaş yavaş.
Dedim buraya kadar nasıl zorlukla geldiğinizi çok iyi biliyorum. Buradan sonra işiniz çok daha zor. Ama dedim yavaş yavaş, yavaş yavaş olacak, yavaş yavaş. İşte bu da Ali'nin de hikayesi, her şeyi. Dokunması yavaş yavaş, gözünün içine bakması yavaş yavaş, birisine açılmayı bilmesi yavaş yavaş. Her şeyi yavaş yavaş olmasını istedim. İnşallah öyle oluyordur. Naime şöyle bir soru sormuş. 400'e yakın fan soruyor bu soruyu diye. Hı hı. Ali Vefa ve Nazlı'yı neler bekliyor ve partneriyle arası nasıl? Dizideki partnerinden bahsediyorlar elbette ki. Çok iyi. Sinem dünya tatlısı, süper bir insan ya. Açıkçası çok şanslıyım yani böyle bir partnerle çalıştığım için. Bunu sadece ben değil, bütün ekip olarak söylüyoruz yani. Çünkü gerçekten çok zor bir iş çekiyoruz. Ve Sinem çok zor sahneler oynuyor. Kız gerçekten çok sağlam bir kız yani. Hem oyuncu olarak hem karakter olarak hem yani çok güçlü bir kadın gerçekten. Diğer oyuncular için de öyle söyleyeceğim. Talat abi yani ben açıkçası ya buna işkembeden sallamıyorum. Bu gerçekten gördüğüm hani bir şey. Ben bu kadar iyi bir ekip yani daha önce çalışmadım böyle bir ekiple desem şimdi önceki ekiplerime şey yapmış olurum ama gerçekten burada bir farklılık var. Bunlar çok fazla istiyorlar bu işte olmayı. Hepsi istiyordu. Hepsi hem işe güvendi, hem bana güvendi, hem kendilerine güvendi, hem oynadıkları role güvendi. Yani ben ezber unutan oyuncu görürdüm mesela. Çok fazla. Atıyorum ilerleyen bölümlerde. Hani ezberlemeyen gördüm. Burada öyle bir şey yok. Burada herkes çizimini yapmış, çalışmış, etmiş. Yani maşallah şimdi bir nazar da değmesin. Gerçekten çok iyi gidiyoruz abi. Ekip olarak çok iyi gidiyoruz. Sadece Sinem özelinde değil. Gerçekten herkes çok iyi. Elif sormuş. Demiş ki Mucize Doktor Taner Ölmez'e ne kattı ama zaten programın hemen hemen başından beri bir sürü şey konuşuyoruz. Senin söylemek istediğin bir iki cümle varsa onları alalım. Çünkü sana bir sürprizimiz var. Aa. Ya bu Mucize Doktor bana ne kattı? Bana ne kattığı çok net görünüyor. Ben çok mutluyum. Acayip mutluyum. Bir oyuncu olarak bunu az önce söyledim ama aslında bu sorunun cevabı da bu. Bir oyuncuyum. Bir oyunculuk yapıyorum. Ama Ferhat abi gerçekten yani bu sıradan bir iş değil. Bu rol bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Yani bir işe yarıyorum. Bana bunu kattı ya. Bana daha ne katsın abi Allah'ını seversen yani. Kendimi çok iyi hissediyorum. Yani bir işe yaradığımı hissediyorum. Birilerine yardım edebildiğimi, birilerine değdiğimi, dokunduğumu hissediyorum. Doğru. Gerçekten öyle ya. Gerçekten öyle. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Şimdi sana bir Ya sürprizim. ben o zaman ben sana geçen de galiba bu örneği verdim ama izlemeyen arkadaşlar vardır. Ben onlara bir kere daha bu örneği vereceğim. Çünkü ben bunu çok fazla yaşıyorum böyle şeyleri. Hatırlatsana neydi? Abi dizinin ilk yayınlandığı bölüm, birinci bölüm. Birinci bölüm yayınlandığı Perşembe gününden sonra ben evdeyim. İzledim dizimizi. Tamam mı? Sonra yattık, uyuduk. Sabah işte atıyorum 7'dir, 8'dir sete gidiyorum. Bak evdeyim. Kimseyi görmemişim. Arabayla bindim. Sete gittim. Sette arabadan indim. Karavana gittim. Hazırlığa. Herhalde 4-5 adım atmam gerekiyor. Arabadan karavana gitmek için. O 4-5 adımla yanımdan koşarak böyle 45-50 yaşlarında bir abi geçti. Durdu, geri döndü. Dedi ki kardeşim dedi. Ben dedi niye koşuyorum biliyor musun dedi. Dedim niye abi? Dedi ki senin yüzünden dedi. Benim dedi otizmli bir kızım var dedi. Dün dedi senin dizini dedi iki kere dedi izledim. Dedi ne yapmışsınız dedi. Ne yapmışsınız? Çok sağ ol dedi. Sonra aynı şekilde adam koşarak devam etti gitti. İşe gidiyor. Dedim ki yanımda Erhan var. Reji koordinasyon. Dedim ki Erhan bu benim gördüğümü sen de gördün. Oğlum dedim ilk defa bir insan gördüm ve bu nasıl olabilir ya? Ya bu bir mucize işte. Yani gerçekten bu mucize yani. Abi bir işe yarıyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bak sen anlatırken İnşallah, diken diken oldu ha. inşallah, inşallah diğer oyuncu arkadaşlarımın da başına böyle bir şey gelir. Umarım gelir. Gerçekten bir oyuncu için Başına gelsin ki göresin. aynen başınıza gelsin ki görün. Gülşah Çelik Dönmez, Ali Vefa karakterinin unutamadığı repliği. Unutamadığım repliği Benim aklıma bir tane geldi.
Ne abi? Hani diyor ya ben nokta nokta değilim, nokta noktayım. Güzel bir sahneydi o ya. O geldi aklıma benim. Ha ben de şey diyordum Mesut. Ben seni sevmek istiyorum. Seni sevebilir miyim?